Herkese merhaba. Bugün bu tatlı kedi kulaklı bereyi birlikte örüyoruz. Şimdi önce ipimizle başlayalım. İpim Nako Lydia %100 akrilik, yumuşacık, çok parlak, çok tatlı bir ip. Böyle bir morla başlamıştım. Şimdi çok tatlı bir yeşille öreceğiz. 5 numara tığ kullandım. Bir makasa ihtiyacınız var. Size hemen berenin ölçülerini vereyim. Boyu 23, eni 27 santim. Hazırsak başlayalım. Önce bir kilit zinciri yapıyoruz. Ardından 36 zincir çekeceğiz. Bu bir kilit zinciri. Şimdi 36 tane zincir çekelim. 36 tane zincirimizi çektik. Tığın üstüne ipi doluyorum. Sıradaki boşluğa giriyorum. İp çıkarıyorum. Tığın üzerinde 3 tane ilmek var. Hepsini birlikte çekiyorum. Bu bir yarım trabzan. Dola. Sıradaki boşluğa gir. İp çıkar. Ve hepsini birlikte bir kere de çek. Şimdi sıranın sonuna kadar 35 adet yarım trabzan yapıyoruz. Birinci sırayı tamamladık. 35 tane yarım trabzan ördük. Bir üst sıraya her zaman zincir çekerek çıkıyoruz ve örgüyü döndürüyoruz. İpi doluyoruz. Her zaman arkadaki kanada giriyoruz. Ve yarım trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ikinci sırayı da yarım trabzan yaparak tamamlayalım. İkinci sırayı yarım trabzan yaparak tamamladık. Üst sıraya zincir çekerek mutlaka çıkıyoruz. Şöyle zincirimizi çekiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Üçüncü ve dördüncü sıraları da 35 tane yarım trabzan olarak örelim. Arkadaki kanada batıyoruz. 1 2 3 4. Mutlaka sayarak gidin. İlmek sayısının şaşmaması için. Üçüncü sırayı da sıra sonuna kadar örelim. Üçüncü sırayı da tamamladım. Şimdi bir zincir çekiyorum ve dördüncü sırayı da aynı şekilde 35 tane yarım trabzan yaparak tamamlayacağım. Dördüncü sıranın sonunda görüşelim. Dördüncü sırayı da 35 tane yarım trabzan olarak ördük. Artık sıra şu kısımlara geldi. 5. sıradayız. 5. sırada 27 tane yarım trabzan yapacağız. Sonrasında bir işlem uygulayacağız. O yüzden 27 tane sayarak yarım trabzan yapalım. ...27 tane yarım trabzan yaptık. Şimdi 2 tane kaydırma yapacağız. Yine arkadaki kanada 1 2. Buradaki boşlukları örmüyoruz. 5. sıradaydık. 27 tane yarım trabzan, 2 tane kaydırma yaptık. Şimdi zincir çekiyoruz. 6. sıraya geçiyoruz. 6. sırada sıra sonuna kadar 29 tane yarım trabzan örüyoruz.
6. sırayı ördük. 29 tane yarım trabzan yaptık. Şimdi 7. sırayı öreceğiz. Bir zincir çekip örgüyü döndürüyoruz. Şimdi 29. Trabzana kadar örelim. Sonra burada ufak bir işlem yapacağız. Hep yarım trabzan ve arka kanattan. 7. sıradayız. 29. trabzana kadar ördük. Şimdi 2 tane kaydırma yapacağız. Bu şekilde yüksekten kayarken şöyle yapıyoruz. Şu alt sıranın ucuna batıyoruz. Bir tane ilmek çıkarıyoruz. Ve sıradaki şu başa girip ilmek çıkarıyoruz. Ve birbirinin içinden geçiyoruz. Bu birinci. Şunu tekrar yapayım. Tek kanat olmasın. Şurayı çift kanat almaya çalışın. Evet, çift kanat almaya çalışın. Buradan bir ilmek ve şuradan aşağıdan bir ilmek ve birbirinin içinden geçirelim. Sıradaki başa girip ipi kaydırıyorum. Böyle görünüyor. Kalanları örmüyoruz. 7. sırayı tamamladık. Şimdi 8. sıra. Zincir çekip döndüreceğiz ve sonuna kadar trabzan yapacağız. 8. sırayı tamamladık. 31 tane yarım trabzan yaptık. 9. sıraya geçiyoruz. Zincir çekip örgüyü döndürüyoruz. Şimdi 31 tane yarım trabzan yapacağız. Şurada da 2 tane kaydıracağız. Hep sayarak ilerliyorum. 1 2 3 4 sıra sonuna kadar ilerleyelim. 9. sıranın sonuna kadar ilerledim. 31 tane trabzan ördüm. Şimdi 2 tane kaydırma yapacağım. Yüksekten kayarken şu sıranın şu kısmına batıyoruz. Bir tane ip çıkarıyoruz. Ve alt kattaki sıranın ilk boşluğuna girip ip çıkarıyoruz ve birbirinin içinden geçiriyoruz. Bu birinci kaydırma. Şimdi sıradaki boşluğa girip ikinci kaydırmayı yapıyoruz. Burayı örmeden 9. sırayı tamamlamış oluyoruz. Şimdi 10. sırada 33 tane yarım trabzan örelim. Zincir çekip örgüyü döndürüyoruz. Ve sıra sonuna kadar 33 tane trabzan örüyoruz. Onuncu sırayı 33 trabzan olarak tamamladık. Zincir çekip örgüyü döndürüyoruz. 11. sıraya geçiyoruz. 11. sırada 33 tane trabzan, 2 tane de kaydırma yapacağız. Birinci sıradaydık. 33 tane trabzan ördük. Şimdi 2 tane kaydırma yapacağız. Yüksekten kayarken şu alt katın başlangıcına batıp çift batmaya çalışıyorum sadece. Orada bir delik oluşmasın diye. Aşağıya batıp bir tane ilmek çıkarıyorum. Ve aşağıda yine ilk boşluktan bir ilmek çıkarıp kaydırma yapıyorum. Ve burada son 35. ilmeğe de kaydırma yaparak 11. sıramı tamamlıyorum. Şu kısmı yapmış olduk. Şimdi zincir çekip örgüyü döndürüyorum. Arttırma, eksiltme yapmadan 12, 13, 14. sıraları 35 tane trabzan olarak
örüyorum. On ikinci sırayı 35 tane yarım trabzan olarak ördüm. Şimdi 13. sırayı da aynı şekilde arttırma eksiltme yapmadan 35 tane yarım trabzan olarak örelim. On üçüncü sırayı da 35 trabzan olarak ördüm. Şimdi 14. sırayı yine sonuna kadar 35 trabzan olarak örüyoruz. Bakın şöyle karşılaştırabiliriz. ...35 tane yaparak buraya kadar geldik. 35 yarım trabzan yaparak. Şimdi 31 yarım trabzan öreceğiz. 2 kaydıracağız. 2 de boş bırakacağız. Sıra sonuna kadar ilerleyelim. 15. sıradayım. 31 tane trabzan yaptım. 2 tane kaydırma yapacağım. 1 2. Son 2'yi örmeyeceğim. 16. sıraya geçiyorum. Sonuna kadar toplam 33 tane yarım trabzan yapıyoruz. On 16. sırayı sıra sonuna kadar 33 tane yarım trabzan olarak ördüm. Evet, üst sıraya çıkıyoruz. 17. sırada 29 tane trabzan öreceğiz. 2 tane kaydıracağız. 2 tane boş bırakacağız. Önce 29 tane trabzanı yapalım. On 17. sıradayız. 29 tane yarım trabzan yaptık. 2 tane kaydıracağız. 1 2. 2 tane de boş bırakıyoruz. Şimdi 18. sıraya gidiyorum. Toplam 31 tane sona kadar yarım trabzan yapacağım. 18. sırayı tamamladık. Toplam 31 tane şöyle görünüyor şu an. Yarım trabzan yaptık. Şimdi 19. sıraya ilerliyoruz. 27 tane trabzan, 2 kaydırma, 2 boşluk. 27. trabzanda görüşelim. On 9. sıradayım. 27 tane trabzan yaptım. 2 tane kaydıracağım. 1 2. 2 tane boş bırakıyorum. Zincir çekiyorum. Şimdi 29 tane trabzan örerek 20. sırayı tamamlayacağım. Sıra sonuna kadar 29 trabzanımız olacak. 20. sırayı tamamladım. Şimdi zincir çektim. 21. sıraya gidiyorum. 27 tane yarım trabzan, 8 tane de kaydırma yapacağız. Sıra sonuna ilerledim. 27 tane trabzan yaptım. Şimdi 8 tane kaydırma yapacağız. Artık şurayı şöyle birleştireceğiz. Şimdi sıradaki başağa girip kaydıralım.
ikinci başak. Kaydırdık. Şu yüksek yerlerde ne yapıyorduk? Şuraya batıp ip çıkarıyorduk ve alt kattaki ilk boşluğa girip kaydırıyorduk. Sırada burası var. Şimdi yine yüksek bir yerdeyim. Şuraya batıp ip çıkaracağım. Ve şurada ilk boşluktan ip çıkarıp kaydıracağım. Sıradaki başak. Şurası. Yüksek yerdeyim. İp çıkar ve hemen alt kattaki boşluktan ip çıkar. Ve işte kaydırmamız tamamlandı. Sıra sonuna kadar 35 tane trabzan örüyoruz. 22. sırayı ördüm. Şimdi 23. sırayı sıra sonuna kadar yine 35 trabzan olarak örüyoruz. Sırayı tamamladık. 24. Şimdi 24. tamamladım. sırayı yine 35 Zincirimi trabzan çektim. olarak örüyoruz. Ve artık 25. sırayı örüyoruz. Berenin tam olarak yarısı bitmiş olacak. ...25. sırayı da ördük. Şöyle. Tam olarak yarısını tamamlamış olduk. Şimdi 3 sıra 35 yarım trabzan yapacağız. Yani devam edersek 26. sırayı örüyorum. Sırayı ördüm 35 tane yarım trabzan olarak. Şimdi sonuna kadar 27. sırayı örüyorum. Sırayı da ördüm. 28. sırayı da yine 35 trabzan olarak örüyorum. 28. sırayı da tamamladım. Şimdi artık eksiltme yapmaya başladığım sıraya geldim. 29. sıradayım. 27. trabzana kadar örelim. 27. sıraya kadar ördüm. Burada 2 tane kaydırma yapacağız. 1 2 ve 6 ilmeği boş bırakıp 30. sıraya geçiyoruz. 29 tane trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar ilerleyelim. 30. sırayı tamamladım. Döndürüyorum. 31. sıra için 29. sıraya kadar aynı şekilde örüyoruz. Yani 29 tane trabzan yapıyoruz. 29 tane trabzan ördüm. Şimdi 2 tane kaydırma yapacağım. Ne yapıyorduk? Yüksek olduğunda şuraya batıyorduk. Bir ip çıkarıyorduk. Ve sıradaki başağın arka kanadına batıp kaydırıyorduk. Bu bir. Bu da ikinci kaydırma. 4 ilmeği örmüyorum, bırakıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. 32. sıra sonuna kadar 31 adet trabzan yapıyorum. 32. sırayı ördük. 33. sırayı öreceğiz. 31 tane trabzan yapacağız. 2 tane kaydıracağız. 2 tane boş bırakacağız.
33. sıradayım. 31 tane trabzan ördüm. Şimdi 2 tane kaydırma yapıp 2 tane de boş bırakacağım. Yüksek olduğu zaman kaydırmamı şöyle şuraya batıyorum. Bir ip çıkarıyorum. Ve aşağıda sıradaki başağa girip şöyle çekiyordum. Yine sıradaki başağa girerek kaydırıyorum. 2 tane ilmeği boş bırakıyorum. Şimdi 34. sıraya geçiyorum. 33 tane trabzan yapalım. 34. sırayı tamamladık. Zincir çektik. Şimdi 35. sırayı yapıyoruz. 33 tane trabzan, 2 tane kaydırma yapacağız. Sırayı sonuna kadar tamamladım. Yani 33 tane trabzan ördüm. Şimdi 2 tane kaydırma yapacağım. Yine yüksek bir yerden kayarken şu başlangıca batıyorum. Çift batmaya çalışıyorum. Tek bir ip almamaya çalışıyorum. Bir ip çıkarıyorum. Sonra şu alttan ipi çıkarıp hepsinin içinden geçiyorum. Yine sonuncu başağında içine girip kaydırarak 35. sırayı tamamlıyorum. Şöyleyiz şu an. Şu kadarlık bir kısım kaldı örülecek. Şimdi 36, 37 ve 38. sıraları azaltma yapmadan direkt örüyoruz. Zinciri çekiyorum. Bütün başakların içine girerek toplam 35 trabzan olacak şekilde sırayı tamamlıyorum. 36'yı tamamladım. Zincirimi çektim. Şimdi 37'yi tamamlayalım. 37. sırayı ördüm. Şimdi 38'i tamamlayacağız. 38. sırayı da artırma, eksiltme yapmadan tamamladık. Şimdi 39. sıraya geçiyoruz. Zincir çekiyoruz. 39. sırada 31 tane trabzan, 2 kaydırma, 2 boş yapacağız. 31 tane trabzan örelim. 31 tane trabzanımı ördüm. Şimdi 2 tane kaydırma yapıyorum. Arka kanatlara 2 tane ilmeği boş bırakıyorum. Zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkıyorum. Şimdi 33 tane trabzan örüyoruz. Bu sırayı da tamamladık. Şimdi 41. sıraya geçiyoruz. 29 trabzan, 2 kaydırma, 2 boş. 29 tane ördüm. 2 tane kaydırıyorum. 1 2 ve 2 tane boş bırakıyorum. Zincirimi çekip bir üst sıraya dönüyorum. Sonuna kadar 31 tane olacak şekilde trabzan yapıyoruz. 42. sırayı da 31 tane trabzanla ördük. Şimdi zincir çekip 43. sıraya geçiyoruz. Ne durumdayız? Şöyle bir bakalım. Çok az kalmış değil mi? Evet. Şimdi bu sırada 27 tane trabzan yapacağız. 2 kaydıracağız, 2 boş bırakacağız. 27 tane ördüm. Şimdi 2 tane kaydırma yapacağım. 1 2 2 tane de boş bırakıyorum. Böylelikle 43. sırada bitmiş oluyor. Döndürüyoruz. Çok az kaldı. Şimdi
29 tane trabzanla 44. sırayı da tamamlıyoruz. Şimdi sıra artık bunu toparlamaya geldi. Bunu nasıl yapmıştık? Buradaki trabzanları öreceğiz. Sonra 8 tane kaydırma yaparak işi buraya getireceğiz. 45. sırayı örüyorum. Önce 27 tane trabzanı örüp geleyim. Kaydırma yapmaya başlıyoruz. 27 tane trabzan ördük. Şimdi burada ilk önce sıradaki başaktan 1 ve yine sıradaki başakla 2 tane kaydırmamı yaptım. Şimdi şu mesafesi yüksek olanlara bakalım. Batıyorduk, ip çıkarıyorduk. Sonra alt kata iniyorduk. Sıradaki başağa giriyorduk. İpleri geçiriyorduk. Sıradaki başakla kaydırdım. Yine mesafesi yüksek olan kısma geldim. Bu sıranın başına batıyorum. İp çıkarıyorum. Alt kata iniyorum. İlk başağın arka kanadına girip içinden geçiyorum. Sıradaki başakla kaydırmamı yapıyorum. Buradayım. Şuraya batıp ip çıkarıyorum. Alt kata inip birinci başağa batıyorum, kaydırıyorum ve son başağa girip kaydırma işlemimi tamamlıyorum. Kaydırmalarımı tamamladım. Şimdi sonuna kadar bütün başaklara batarak 35 tane trabzan örelim. ...46. sırayı da tamamlamış olduk. Şimdi şöyle bir bakalım. 2'ye katlayalım. Bakın. Böyle olması gerekiyor. Ne kadar kalmış? Birkaç sıra daha öreceğiz. Ve bu eksiği tamamlayacağız. Artık eksiltme, arttırma hiçbir şey yok. Sadece buradan sonra 35 trabzan olacak şekilde gideceğiz, geleceğiz. Ben artık sonuna kadar öreceğim. Kaç sıra ördüğümü, şu an 46'yı ördüm. Üstüne kaç sıra ördüğümü size söyleyeceğim. Sonra birleştireceğiz. En son 46. sırayı örmüştük. Ardından videoyu kapattıktan sonra ben 4 sıra daha ördüm. Ördüm ve ördüm. 4 sıra daha ördüm. Toplam 50 sırada bitmiş oldu. Şöyle tam üst üste getirin. Emin olamıyorsanız, saymadıysanız şöyle her şeyi denk getirin. Tam ortayı eşitleyin. Gördüğünüz gibi denk gelecektir. Örgümüzü bitirdik. Sıra geldi birleştirmeye. Şu bitirdiğim kısma bir iğne taktım. Şöyle tam ucuca getirelim. Şu başlangıç noktasından şuradan bir kere başlayalım. Şu ilk başaktan ve karşıdaki ilk başaktan bir kez girelim. Orası sağlam olmazsa böyle şapka biraz ayrık gözüküyor. Orayı tam birleştirmemiz lazım. Hatta bir kez daha girelim oradan. Aynı yerden bir kez daha girin. Şimdi sıradaki başak ve tam karşısındaki başak olacak şekilde başlıyoruz. Bakın. Buradan bir başak, karşıdan bir başak. Yine sıradan, şuradan ve tam karşısından. Sıradaki boşluk, karşısındaki boşluk.
Şöyle nasıl görünüyor bakalım. Gayet iyi. Ben sıranın sonuna kadar bu şekilde dikeceğim. Yan tarafın dikişi tamam. Sonuna geldim. Sonuna 2 kez dikiş attım. Yine sağlam olsun diye. Şimdi kulak kısmına bakacağız. Şapkamızın bu kısmının dikişini tamamladık. Oldukça muntazam oldu. Bitiriş noktasında da yine çift dikiş yaptık. Şimdi sık iğne ile kapatmak istiyorum şapkanın üstünü. Burada kendime bir tane ilmek oluşturacağım. Dikişten sonra iğneyi çıkarttım. Yeniden tığa taktım ipi. Şimdi buradaki bütün çıkıntılar üst üste gelsin. Eşit olsun. Ne yapıyoruz? Şöyle karşılıklı gelen boşluklara sık iğne yapacağız. Sırasıyla. Tam üst üste gelmesi çok önemli. Yoksa kulaklar şekilsiz durur. Biraz ilmekler burada karışık. O yüzden üst üste getirip gelişi güzel sık iğne yapabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Karşı tarafta neye denk geliyorsa üst üste geldiğinde sık iğne yapın. Sadece birebir üst üste gelmiş olması çok önemli. Onu takip etmeniz yeterli. Burada sık iğne tercih etmemin sebebi kulakların daha sivri şekilde durmasını sağlamak. Çünkü dikişle denedim, farklı şekillerde denedim ama kulaklar ancak sık iğne ile daha şık durdu. Şöyle bakalım. Sona ulaştım. Şuraya da bir tane yapalım. Eşitlensin. Bir tane de kaydıralım. Bakalım şöyle. Evet. Kaydırdım. İpi şuradan içeri alayım. Evet. Benim kulaklar hazır. Şöyle. Beremizi tamamladık. Burada sık iğneyi kedi kulaklarının daha belirgin olması için tercih ettim. Dikiş iğnesiyle diktiğimiz yerde pot durmasın diye iğne kullandım. İki şapkanın arasındaki fark, bunda şu arayı daha az ördüm. Bu şapkada arttırma yaptım. Bu kısmı çoğalttım. O yüzden bu kulaklar daha ayrık, bu kulaklar daha yakın. Siz eğer bunu sevdiyseniz bu arayı daha az örersiniz. O zaman bu bere ortaya çıkar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Çok karışık görünüyor ama ben size adım adım ördüğüm için beni takip ettiğinizde hatasız olarak bu bereyi siz de örebileceksiniz. Bir dahaki projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.